Okay, let's go. You should come inside. You're gonna want to see this. Mars yolculuklarında karşılaşabilecek en büyük problem Mars gezegeninin bir manyetosferi olmaması ve atmosferinin çok ince olmasından dolayı Güneş'ten gelen radyoaktif ışınlara doğrudan maruz kalmasıdır. Bu astronotların ömürlerini belirgin bir şekilde kısaltıyor. Mars'ta yüzey radyasyonu çok güzel olduğu için bu problem çözülmeden Mars'a gitmek en basit tabirle intihar olur. Bizim bildiğimiz Mars gezgini robotların yaptığı analiz işlerini yapmak için de bir astronot ekibi yollamak zaten çok saçma. Büyük ihtimalle Mars'a giden ilk insanlar kolonileştirme amacıyla gidip bir daha dönmemek üzere gönderilen seçilmiş kişiler olacaklar. Martinez, how's it look? Not good. Filme temel oluşturan bu olay Mars kalkış aracının kayması olarak belirtiliyor. Mars atmosferi Dünya atmosferinin %1'ine yaklaşık denktir. Yani atmosfer çok ince ve neredeyse uzay vakumuna eşit olduğu için Mars fırtınaları kumdan daha ince, yani sigara dumanı büyüklüğünde partiküllerden oluşur ve bu atmosferde uçurtma bile uçurabilmek için normalden kat be kat daha fazla rüzgar gerekmekte. Buradan hareketle tonlarca ağırlıkta olan Mars kalkış aracının oynaması pek de mümkün görünmüyor ki o uydu antenini kopartacak da işte öyle bir fırtına olacak gibi bir şeyin Mars'ta olması mümkün değil. Bu sahnede görülen büyük partiküllerin Mars yüzeyinden kalkması ve rüzgar içinde uçması imkansız. Atmosfer yok ki, hava da yok. Neyin içinde uçacak zaten? Ayrıca acil kalkış prosedüründe önce dışarıya çık, dışarıyı bir yokla gibi bir madde mi var, yoksa yaklaşan fırtınada dışarıya çıkmak gerçekten saçma mı bilemedim. Amerikan yasalarına göre resmi konuşmalarda veya basın toplantılarında Amerikan bayrağı konuşmacının solunda duramaz. Sağında durur. Hayır, filmi biz çeksek böyle bir hatayı anlarım da ya sen Amerikansın, yani bunun her türlü Beyaz Saray görüşmesinde vesairede görüyorsun. Nasıl yapabiliyorsun böyle bir hatayı? Bize de bir ton giydirirler ondan sonra. Amerikan bayrağına saygısızlık ettiğinde, bayrağa saygısızlık ettiğinde falan filan. But the antenna and the blood really managed to seal the breach in my suit. Anten kopmuşmuş. Kan ile birleşince Mars atmosferinin vakum gücüne karşı bir koruma oluşturmuşmuş. Mars atmosferi neredeyse vakum gibi olduğu için kanın yapışkanlığı güçsüz kalır. Böyle de bir kurtuluş yolu zaten imkansız. Bir de ana iletişim anteni dediğine göre insan bir yedek iletişim anteni falan bekliyor. Yani anteni bulup yerine takar tamir eder falan gibi bir davranış gayet mantıklı. If they have breaches, I'm just gonna kind of implode. Uzay vakumuna maruz kalmış insan bedeni şişmez, büzüşmez veya patlamaz. Bu bilim kurgudur. Büyük olasılıkla donar. Astronot olmuşsun, bunu önceden zaten biliyor olman lazım. Mars'ta güneş enerjisini kullanan bir yapı inşa edilmiş. Enerjinin verimli kullanımı ilk önce çözülmesi gerekecek problem olmalı. Bilgisayar uyku moduna geçmemiş. Oda ve raf aydınlatmaları hep açık. En azından bir hareket sensörü falan olsa iyiymiş. Yani sunucu panel ışıklandırma gibi pek çok gereksiz ışık sürekli enerji tüketiyor. Yani mesela lambanın açma kapama düğmesi bile zaten düşünce yapısını ortaya koyuyor. Lambayı açma kapama tamamen bilgisayar kontrolünde olması gereken bir şey. Oksijen jeneratörü için enerjiye ihtiyaç varsa bilgisayar otomatik olarak kapatıp gücü o alana yönlendirebilir. NASA bu tür projelere gezgin araç göndereceği zaman bile aracın enerji seviyesini mümkün olabilecek en verimli seviyede kullanmak için teknolojiyi baştan imal ederken bu arkadaşlar neredeyse elindeki laptopu ve masa lambasını getirmiş gibi görünüyorlar. So everything they sent us up here with is flame retardant with the Biraz önce yazı yazmak için kağıt kullandın. Kağıt yanıcı değil mi? Hidrazin aşırı zehirli kanserojen bir kimyasal bileşik olduğu için herhangi bir şekilde soluma, temas vesaire gibi milyonda bir oran ile vücuda girmesi dahi ölümcül veya kanserojen etki yaratır. Özellikle bu patlamadan sonra ölümcül dozun çok da üstünde bir miktar tesir etmeli. best guess. I forgot to account for the excess oxygen that I've been exhaling. İnsan nefes verirken ortamdaki oksijeni arttırmaz, azaltır. Oksijeni tüketir. Yani patlamaya oksijen sebebiyet vermiş olsaydı senin orada bulunman sadece patlamanın şiddetini azaltırdı. Bu Sol 462 nedir? Henüz en son Mark'ın ekranından gördüğümüz şeyle Sol, yani Mars günüyle 54. Mars günü değil miydik? Gelecekten mi geliyor bu mesaj? If Watney is really alive, we don't want the Ares 3 crew to know. How can you not tell them? Aşırı doz gereksiz duygusallık. They have another 10 months on their trip home. Space travel is dangerous. They need to be alert and undistracted. Realist yaklaşım böyle olur. Koçum benim. They already think he's dead. And they'd be devastated to find out they left him there alive. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? I'm sorry, but you have not thought this through. I mean, what are we gonna say? Dear America, remember that astronaut we killed and had a really nice funeral for? Turns out he's alive and we left him on Mars. Our bad. Sincerely, NASA. Mark Watney yaşıyor ve onu geri getirebilmek için elimizden geleni yapacağız gibi bir şeyler olabilir mi? Şu ana kadar filmde gördüğümüz bütün birimler metrikken en üstte 12.44 yazan birim neden PSI? PSI emperyal birimdir. Amerikan bayrağı
kanunen her zaman konuşmacının sağında durur. Bu kadar aleni bir şeyi nasıl yanlış yapabiliyor anlamak gerçekten güç. 3,200 kilometers away. 3200 kilometre uzaklıkta derken ölçü birimini kilometre olarak kullanması gerçekten bir standart eksikliği. Merkezde mil kullanılıyordu, önceden gördük. Burada kilometre kullanılıyor hesaplarken. Herhalde o eve dönen 10 ay sonra eve dönecek olan uzay aracının içerisinde de arşınla kulaç kullanılıyordu. Eminim orada bir navigasyon haritası veya Google Map yoktur ama elimizdeki haritaya bakarak kırmızı çizginin üstünde daha az manevralı ve darboğazsız kısa bir yol var. I've got one working rover designed to go a max distance of 35 kilometers. The journey is going to take me roughly 50 days. 50 günde 3200 kilometre yol, günlük net 64 kilometre falan bir mesafe kat etmek anlamına geliyor. Cihaz zaten 35 kilometre gidebildiğine göre 35'i varsayım olduğunu düşünürsek iki tam şarj ile günlük 64 kilometre, 75 kilometre yapsa 50 günde varış noktasına anca ulaşabiliyoruz. Ya günde 2 şarjı nasıl yapıyor onu bilmiyorum ama cihaz pek hızı belirtilmemiş gibi. Sonradan öğreniyoruz ki eski aracın bataryalarıyla tek şarjla 2 katı mesafeye gidebilecek hale geliyor. This journey is going to take me O yere bırakılan kapak uzayda herhangi bir ses çıkarmaz. no more humans, which is why we buried it when we arrived. Gömmemişsiniz ki üstüne toprak atmışsınız. Radyasyondan korunmak için bayağı etkili bir yöntem herhalde. The point is, I'm not cold anymore. Evet, arkadan radyasyon, yüzey radyasyonu. Bu kadar radyasyonu neyle engelliyorlar insan merak ediyor. Şu kadının biri görevini açıklasa gerçekten çok iyi olacak. Etrafa böyle saçma sapalak ayak üstüne atmış şekilde oturup bakmaktan başka. We need to tell the crew. Neden? Söyleyince ne olacak? Neyi değiştirebilecekler? Mantıklı bir karar verdiklerini düşünerek buruk fakat haklı bir hisle eve dönüş yolundalar. Sonuçta arkadaşları öldü ve olay geride kaldı. Bir de neden bu Boromir amcam her filmde en duygusal amatör, aman doğru olanı yapayım sonuçlar önemli değil adam rolünü oynuyor. Ya Boromir aynı Ned Stark aynı. Yani tipi müsait yoksa az paraya dandik rollere tamam diyen menajerim var. Olay nedir yani? Bir de dikkat edilirse film boyunca en gereksiz iki karakter sarışın kadın ile bu ikisini tanımlamak gerekirse duygusal, sümsük, amatör, ast üst ilişkisini bilmez, ne idüğü belirsiz, işsiz, uğursuz, rüküş, çirkin, kepçük olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu kadar öncelik olmasını sağlayan nedir? Koca filmde açıklamadılar. NASA'nın bu konuda hak ettiği soğuk günü böyle insanlarla çalışmamasından kaynaklanıyor. Gerçekte 1 Şubat 2003'te bilimsel bir araştırma için 16 günlük uzay yolculuğu dönüşü bilerek astronotlara atmosfere girişleri sırasında oksijen yokluğundan ölebileceklerini veya dönüş kapsülünün atmosfere girişte dayanamayarak parçalanabileceğini söylememeleri bunu belli ediyor. Not olarak da belirtelim, o dönüş yolculuğundaki 7 astronot da iniş kapsülünün patlaması sonucu öldü. NASA'nın bu konudaki açıklaması ise bir anda patlayarak ölmeleri yapacak bir şeyin olmadığını bilerek oksijenin bitmesini beklemeyerek ölmelerinden iyidir oldu. I planted the potatoes, so now it's time to Yetişmez demeyelim fakat bu kadar radyoaktivite ve oksit dolu bir toprakta hiç işlem yapmadan bitki yetiştirmek biraz kurgu olmuş. Bir de uzaya taşınacak patateslerin filizlenme önleyici işlemden geçtikleri etrafında hiç filiz olmamasından belli. Yani o patatesleriyle yeni patatesler üretemezsiniz. Yemezler. Sizler için araştırdık, soruşturduk. Patatesler için yeterli gün ışığı o mekanda bulunmuyor. Zaten Mars dünyanın çeyreği kadar güneş aldığı için, güneşe daha uzak olduğu için neredeyse direkt güneş ışığı altına ekmek gerekti o patatesleri. Bir de patates en az 30 santimetre civarında toprak derinliğinde yetişmeliymiş. Yoksa ışık alıp yeşerme ve zehirli patates olma ihtimali varmış. I know what I'm gonna do. Ne yapacağımı biliyorum fakat kayıtlara geçmemesi için söylemiyorum. Çünkü ileride film falan yaparız. Biraz gizemli bir hava katalım. Mesela dışarıda olur ya ölürsem nereye gittiğimi bilemeyin. Bu tarz cam kapılara yazılan yazılar genelde dışarıdan okunması için yazılır. Bu gerçekten büyük şans. Koca gezegende. Yani olmaz demeyelim de arka arkaya 2'den fazla milli piyango çıkması gibi bir şey. ...96 yılında kullanılan Mars gezginliği şarj kablosu ile 2035 yılında kullanılan bataryalar tam uyumlu. Alrighty then. Tamam güzel eğitim alıyorlar. Pek çok konuda bilgi sahibi olarak yetiştirilip oraya gönderiliyor olabilirler de bu adam botanikçi. 96'da Mars'ın gönderdiği robotun devre yapısını başlatmak için nereye basılacağını nereden biliyor? Herhalde bas çalıştır ya da kontağı çevirtir çalıştır şeklinde bir şey değildir. Ayrıca o robotun biplediği sesini orada duyamazsın. Yine ses duydu bak oğlum duyamazsın. Mars yolculuklarında önceden gönderilen gezgin robotlarının replikasının dünyada bulunduğu doğrudur. Fakat bu robotlar sadece dünyada Mars'ta yapılacak zor manevraları önceden test etmek amacıyla üretilmişti. Yani bu şekilde buradaki gibi bir iletişim maksatlı herhangi bir şey yoktur. Mars'a gönderilen bilgiler tamamen komutlardan ibaret. Aşağı bir daha yazdığın iyi oldu kardeş yoksa nasıl okuyacaktık? Yani dramatik de olsa gezegenler arası iletişimde kullanılacak bir chat
mantığı böyle harf harf gelmez. When they found out I was alive. İlk tepkim bu adamın şu anki surat ifadesi gibi oldu. En az 40 dakikada bir cevap alabildiğin mesaj sistemiyle ilk soracağın soru bu mu? Takım seni bırakıp dönmüş, ölü sanmışlar. Ölmediğini duysalar zaten sevinirlerdi. Yani eşek değillerse. Nedense yani bu takımın öğrenmesindeki ulvi amacı bize söylenmeyen önemini filmin sonuna doğru öğrenecek gibiymişiz gibi bir hisse kapılıyorum ama umarım yanılmam. Umarım Interstellar gibi kara delik etrafından hız alıp yardırmak gibi saçma sapalakta bir şey yapmazlar. Ne what the fuck am? Ölüm kaval savaşı veren bir adam bu tepkiyi vermez. Ben buradan nasıl çıkabilirim? Planınız ne? İlk soru bu. Bana ne takımdan anasın zaten. Sanki hiç başka önceliğim yokmuş gibi. Bu kafayla zaten dünyaya dönmekten vazgeçip takıma haber vermediniz diye intihar etse de ne güzel olur. Tam vermek istedikleri mesajı neyse onu verirler o zaman. Amatörlük, duygusallık, küçük detaylara takılıp kalma, emre itaatsizlik. Sizin derdiniz ne kardeşim ya? Please watch. Bu yavşakta da güya haklı çıkmanın pişkin gülümsemesi. İyi de bir açıklayın kardeşim bize de şu meşhur iyilerden taraf olalım ya. Delireceğim ya. Takımın bilmesinin ne önemi var? We need to tell the crew. Vallahi kusacağım. Şuraya kusacağım ya. What is he doing? I asked for a photo and what, he's the Fonz? Lan siktir git lan! Adam uzay boşluğunu bildiğin bantla yamadı. Yapmayın. Bunu bari yapmayın. Ya plastik sera örtüsü merkez noktasına 3,5 tonluk basıncı tutmak zorunda kalır. Dayanmaz hocam. Hayır, çoluk çocuk izliyor sonra aynı işi deneyecek, patlayıp gidecek Mars'ta ya. Hayır, içerideki basınç zaten atmosferik basınç. Dışarıda basınç yok. Yani içerideki basınç içeriden dışarıya çıkmak istiyor. Dışarıda ne kadar rüzgar olursa olsun ki Mars'ta çok fazla rüzgar olmadığını biliyoruz. Olsa bile çok güçsüz. O sera örtüsünü o şekilde oynatamaz. Tahmin ediyorum ki o kanaldan görüşme yapabilen bir tek sen varsındır. Ya o zaman o mesajın sonuna niye vatını ekliyorsun? Ha, pardon, izleyici için. Güneş Mars'ta dünyada göründüğünün yarısı boyutunda görünür. Yani malum Mars Güneş'e daha uzak. Ayrıca Mars'ta gün batımı pembe veya mavi renklerine karışık görünmesi gerekiyor. The thrust of the launch combined with the simultaneous lateral vibration liquefied the cubes and created an unbalanced load. Gönderdiğiniz küplerin içindeki sıvılar eğer hava içermiyorsa dengesizliğe sebebiyet vermez. Ayrıca insan tarafından bilinen hiçbir protein yer çekimine veya titreşime maruz kalarak sıvılaşmıyor. Çin ile Amerika'nın herhangi bir şekilde ortak iş yapacağı gerçekten bilim kurgu için bile fazla bir ütopya olmuş. Bu dallama belli ki önemli bir keşifte bulundu fakat direkt olarak gidip amirine söyleyip olayı resmi hale getirmek yerine hemen süper bilgisayarıyla araştırmasını kesinleştirip doğrudan NASA şefiyle görüşmeye gitti. Yolda araba çarpsa veya beyin kanaması geçirse hak ettiğini bulurdu. Tam bir kalıp sabuna gitmek deyiminin karşılığı olurdu. Görüldüğü üzere üstün zekalı astrofizikçi arkadaşımız NASA yöneticileri olan bilim adamlarına işte manevranın nasıl yapılacağını anlatıyor. Getir oradan 3 çay, çek! But what about the Hermes crew? We'd be asking them to add 533 extra days to their mission. Tek derdi muhalefet. Yemin ederim tek derdi muhalefet. Ya ne zaman bir plan yapılsa, birisi bir şey önerse, şöyle olursa, böyle olursa diye en uyduruk şeyleri öncelik olarak sunması. Ya bir de halkla ilişkiler toplantıda işi ne ya? Kimsin sen? Kimsin? We don't have to make it, Bruce. He does. Yeah, well, bullshit. Should be Commander Lewis's call. Bir anda film Unthinkable filmine dönüştü. Yani NASA zaten askeri metotlarla yönetilen bir yer olduğunu herkes biliyor. Böyle bir yerde kimin neye karar vereceği kesinlikle bellidir. Üst bellidir, ast bellidir. Öyle uçuş amiri başka şey, teknisyen başka şey diyemez. Hiyerarşi denilen şeyin en önemli görevi zaten bu gibi karışıklıkları önlemesi. Ayrıca karara etki edebilecek en önemli insan bu yöneticiye en yakın işte Vincent gibi bir adam olur. Ya bizim Boromir'e laf düşmez hocam. Astronotların uzayda antrenman yapma zorunlulukları uzayda kas atrofisi yani kas kaybını azaltmak için getirildi. Yapay yerçekimi olan bir yerde boşa enerji sarfiyatı sadece etrafı ısı yayarsın ve uzaya gönderilecek astronotun tüketeceği yiyecek ve su miktarını arttırmış olursun. Aynı zamanda bence o koşu altlarından elektrik üretseler hiç fena olmazdı şöyle hamster gibi. Yani cidden böyle gerçekten uluslararası uzay istasyonunda falan elektrik üretseler mis gibi olur. En azından önce bir şeylere tıklasaydım be ablam. Uykudan uyanan bilgisayar direkt adamın e-posta hesabında biraz önce söylediğim mail açık halde bekledi. Ya önce bir Outlook aç, adamın şifresini sor falan ne bileyim ya da git adamın bilgisayarında bak bu işe. Ya biraz gerçeklik istemek bu kadar mı zor? Ya da o kısmı hiç çekmeyin direkt biz dokunduktan sonraki açık halini görelim. Ya bu kadar mı zor? Bu arada monitör markası da gözden kaçmadı. Direkt Çin malı ya. Alrighty then.
Would it work? We ran the numbers, they check out. Çocuk hesaplamaları süper bilgisayar karşısında uyuyacak kadar sürede yaptı. Siz o hesaplamaları o küçücük gemide nerede yaptınız acaba? Zaten hesaplamalar size yapılmış halde verilir. Siz uygularsınız. Kimin ne görev olduğu da belli değil. Vay anasını arkadaş ya. İleride görüyoruz ki zaten her gün batarya dolumu için dışarı çıkıyor. O zaman bu şekilde aracın üzerinde bir delik açmaya niye ihtiyaç vardı? Aracın yapısını bozup gücünü azaltmış olmadı mı? Nasıl oluyorsa uzayda bile bu gereksiz işten kurtulamadık. Oğlum sen astronotsun. Yakıştı mı değnekçilik yapmak ya? Filmi gereksiz yere saçmalıklarla yarım saat bir saat daha uzat ama arada 7 ay uzayda veya Mars'ta hiç önemli bir şey olmamış gibi atla. Görüldüğü üzere NASA Mars'a önceden kalkış modülünü gönderiyormuş. Orada hiç fırtına olmayacağını nereden biliyorlar? Madem fırtına cihazı deviriyor. Bir önceki acil durum prosedürü fırtına yüzünden uygulanmıştı çünkü. Kütle merkezinden başka bir taraftan gelen itiş ile ancak uzayda etrafında dönersin. Burası mümkün değil. Uzayda elde edeceğin en küçük itiş dahi seni aynı hızla çok uzağa, hatta sonsuza kadar teoride götürebilecekken itiş gücünü devamlı kullanarak açık bırakması sadece daha ve daha fazla hızlanmasına sebep olur. Yapması gereken bir kere doğru noktaya kendini itip sonrasında deliği hep kapalı tutmak olmalıydı.